Hamas'ın içinden gelen lider Yahya Sinvar. 1962 Gazze doğumlu Sinvar, örgütün kuruluşundan beri aktif bir üye. İsrail tarafından uzun yıllar hapse mahkum edilen Sinvar, 2011'deki bir takas anlaşmasıyla serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra hızla yükselen Sinvar, 2017'de örgütün Gazze şeridindeki lideri oldu. Sinvar, Hamas içinde sert duruşuyla biliniyor. İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi savunan Sinvar, örgütün sosyal yardım çalışmalarının genişlemesinde de önemli rol oynadı. Sinvar liderliğindeki Hamas, Gazze şeridinde güçlü bir siyasi ve askeri güç haline geldi. Sinvar'ın liderliği, Hamas'ın İsrail'e karşı duruşunu sertleştirdi. İsrail, Sinvar'ı tehlikeli bir terörist olarak görüyor ve etkisiz hale getirmek için çeşitli girişimlerde bulundu. Sinvar ise, İsrail'in baskılarına boyun eğmeyeceklerini ve Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Sinvar'ın liderliği, Hamas'ı İsrail'le daha da büyük bir çatışmanın içine sürükledi. Sinvar'ın akıbeti, hem Hamas'ın hem de İsrail-Filistin çatışmasının geleceği için büyük önem taşıyor. Sinvar'ın sessizliği, kaygı verici bir belirsizlik. Yahya Sinvar, aylardır ortalıkta görünmüyor. Son olarak, Mayıs 2024'te görülen Sinvar'ın sessizliği, ölüm dedikodularına neden oldu. Hamas liderinin nerede olduğu ve ne yaptığı bilinmiyor. Sinvar'ın sessizliği, Hamas içinde bir güç mücadelesi mi yaşandığı, yoksa sağlık sorunları mı yaşadığı konusunda spekülasyonlara yol açtı. Bazı uzmanlar, Sinvar'ın İsrail'in olası bir saldırısından korunmak için saklandığını düşünüyor. Sinvar'ın uzun süreli sessizliği, Hamas'ın nasıl karar aldığı ve örgüt içindeki dengeler hakkında soru işaretleri yaratıyor. Hamas yetkilileri, Sinvar'ın sağlıklı olduğunu ve görevine devam ettiğini söylese de, bu açıklamalar dedikoduları durdurmaya yetmedi. Sinvar'ın sessizliği, İsrail-Hamas çatışmasının geleceği açısından da endişe verici. Hamas liderinin yokluğu, olası bir ateşkes görüşmesini zorlaştırabilir ve şiddetin artmasına neden olabilir. İsrail'in iddiası, Sinvar öldürüldü mü? İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü iddia ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Sinvar'ın 12 Ekim 2024'te Gazze şeridine düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Sinvar'ın öldürüldüğünü gösteren bir fotoğraf veya video yayınlamadı. Ancak istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlerde Sinvar'ın bir Hamas karargahına düzenlenen saldırıda öldürüldüğü belirtiliyor. Hamas, İsrail'in iddiasını henüz doğrulamadı veya yalanlamadı. Örgüt yetkilileri, Sinvar'ın durumu hakkında konuşmaktan kaçınıyor. İsrail'in Sinvar'ın öldürüldüğü iddiası, henüz tarafsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Eğer Sinvar gerçekten öldürüldüyse, bu durum İsrail-Hamas çatışmasında önemli bir dönüm noktası olabilir. Görsel istihbarat, bir fotoğrafın anlattıkları. İsrail Savunma Kuvvetleri, Sinvar'ın öldürüldüğü iddiasını desteklemek için bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Hamas liderlerinin fotoğraflarının bulunduğu bir pano görülüyor. Sinvar'ın fotoğrafının üzerinde bir soru işareti var. İsrail Savunma Kuvvetleri yetkilileri, bu fotoğrafın Sinvar'ın öldürülmüş olma ihtimalini gösterdiğini söylüyor. Ancak, fotoğrafın gerçekliği hakkında daha somut kanıtlara ihtiyaç var. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği bilinmiyor. Ayrıca, fotoğrafın değiştirilmiş olma ihtimali de var. İsrail'in Hamas liderini hedef aldığını gösteriyor. Sağ kolun ölümü, güç boşluğu ve belirsizlik. İsrail'in 12 Ekim 2024'te Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında, Yahya Sinvar'ın sağ kolu olarak bilinen ve örgüt içinde önemli bir isim olan Abdullah Hassan da öldürüldü. Hassan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının üst düzey komutanlarından biriydi. Aynı zamanda Sinvar'ın yakın danışmanı ve örgüt içindeki önemli isimlerden biriydi. Hassan'ın ölümü, Sinvar'ın etrafındaki güvenlik çemberini zayıflatmış ve Hamas içinde bir güç boşluğu yaratmış olabilir. Bu durum, örgüt içinde anlaşmazlıklara ve istikrarsızlığa yol açabilir. Hassan'ın ölümü, İsrail-Hamas çatışmasının gidişatını da etkileyebilir.
Hamas, Hassan'ın intikamını almak için İsrail'e karşı misilleme saldırıları düzenleyebilir. Bu durum, şiddetin artmasına ve yeni bir savaşın başlamasına neden olabilir. Rehine müzakereleri, Sinvar'ın ölümü ne değiştirir? Yahya Sinvar'ın ölümü doğrulanırsa, bu durum İsrail ile Hamas arasındaki rehine müzakerelerini etkileyebilir. Sinvar, Hamas'ın sertlik yanlısı isimlerindendi ve rehine müzakerelerinde taviz verme konusunda isteksizdi. Sinvar'ın ölümü, Hamas içinde daha ılımlı isimlerin öne çıkmasına ve rehine müzakerelerinde daha yapıcı bir tutum sergilenmesine yol açabilir. Ancak, bu durum kesin değil. Sinvar'ın yerine kimin geçeceği ve yeni liderin rehine müzakerelerine nasıl yaklaşacağı henüz bilinmiyor. Sinvar'ın ölümü, Hamas içinde bir güç mücadelesi başlatabilir. Bu durum, rehine müzakerelerini daha da karmaşık hale getirebilir. Hamas içindeki farklı gruplar, rehineleri kendi çıkarları için kullanmaya çalışabilir. Ateşkes umutları, yeni bir pencere mi açılıyor? Yahya Sinvar'ın ölümü, İsrail ile Hamas arasında olası bir ateşkes için yeni bir fırsat yaratabilir. Sinvar, İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi savunan isimlerden biriydi ve ateşkes görüşmelerine sıcak bakmıyordu. Sinvar'ın ölümü, Hamas içinde daha ılımlı isimlerin öne çıkmasına ve ateşkes görüşmelerine daha açık olmalarına yol açabilir. Ancak bu durum kesin değil. Hamas'ın yeni lideri, Sinvar'ın politikalarını devam ettirmeyi tercih edebilir. İsrail, Sinvar'ın ölümünü Hamas'a karşı bir zafer olarak nitelendirdi. Ancak İsrail'in bu saldırısı, Hamas'ı zayıflatmak yerine daha da radikalleştirebilir. Hamas, Sinvar'ın intikamını almak için İsrail'e karşı yeni saldırılar düzenleyebilir. ABD'nin görüşü, Sinvar hala hayatta mı? İsrail'in Sinvar'ın öldürüldüğü yönündeki iddialarına rağmen, Amerikan istihbarat yetkilileri Sinvar'ın hala hayatta olduğuna inanıyor. ABD'li yetkililer, Sinvar'ın ortalıkta görünmemesinin stratejik bir hamle olabileceğini ve İsrail'i yanıltmayı amaçladığını düşünüyor. ABD'nin Sinvar hakkındaki değerlendirmesi, İsrail ile ABD arasında istihbarat paylaşımı ve değerlendirmelerinde farklılıklar olabileceğini gösteriyor. Sinvar'ın akıbeti hakkındaki belirsizlik, ABD'nin bölgedeki diplomatik çabalarını da zorlaştırıyor. ABD, İsrail ve Hamas arasında olası bir ateşkes için arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Ancak Sinvar'ın hayatta olup olmadığı ve Hamas içindeki konumu, görüşmelerin başarısı için çok önemli. Hamas'ın gizlilik perdesi, bilinmezliğin gölgesinde. Hamas, liderlerinin güvenliği konusunda çok dikkatli davranıyor ve Sinvar'ın durumu hakkında bilgi verme konusunda da büyük bir gizlilik içinde hareket ediyor. Örgüt, Sinvar'ın öldürüldüğü yönündeki iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Hamas'ın bu gizlilik politikası, Sinvar'ın akıbeti hakkındaki spekülasyonları daha da artırıyor. Sinvar'ın hayatta olup olmadığı ve Hamas içindeki konumu, örgütün geleceği ve İsrail-Filistin çatışmasının gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Sinvar'ın uzun süreli bir sessizlik veya ölümü, Hamas içinde yeni liderlik figürlerinin ortaya çıkmasına ve örgütün stratejisinde değişikliklere yol açabilir. İsrail-Hamas çatışması, belirsizlik ve gerilim. Sinvar'ın akıbeti hakkındaki belirsizlik, zaten gergin olan İsrail-Hamas ilişkilerine yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor. İsrail, Hamas'ı terörist bir örgüt olarak kabul ediyor ve liderlerini hedef alma hakkını saklı tutuyor. Hamas ise, İsrail'in işgaline karşı direniş hareketini sürdürme kararlılığında ve Sinvar'ın olası ölümü, örgütün bu kararlılığını daha da güçlendirebilir. Sinvar'ın ölümü, Hamas'ın İsrail'e karşı misilleme saldırıları düzenlemesine ve şiddetin daha da artmasına yol açabilir. İsrail ve Hamas arasındaki mevcut gerilim ve karşılıklı güvensizlik ortamında, Sinvar'ın akıbeti hakkında netlik kazanana kadar, bölgede kalıcı bir barışın sağlanması zor görünüyor. Sinvar'ın akıbeti, doğrulama bekleyen bir iddia. Sonuç olarak, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddiası henüz doğrulanmış değil. İsrail'in iddiaları ve görsel istihbaratı, Sinvar'ın akıbeti hakkında kesin bir yargıya varmak için yeterli değil.
Sinwar'ın aylardır süren sessizliği ve iletişim kesintisi, ölüm dedikodularını güçlendiren önemli unsurlar. Ancak, ABD'li yetkililerin Sinwar'ın hayatta olduğuna dair değerlendirmesi, konuya farklı bir bakış açısı getiriyor. Sinwar'ın ölümü doğrulanırsa, bunun İsrail-Hamas ilişkileri, rehine müzakereleri ve bölgedeki güç dengeleri üzerinde önemli etkileri olabilir. Ancak şimdilik Sinwar'ın akıbeti belirsizliğini koruyor ve bu da İsrail-Filistin çatışmasının geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor.